Bu videoda Hybron Gateway Fire iletişim modülünün global marka yangın alarm panelleri için nasıl kurulduğunu ve Hybron platformuna nasıl eklendiğini adım adım anlatıyoruz. İlk olarak Hybron Gateway Fire iletişim modülünü global RS-422 veya RS-485 haberleşme kartı üzerinden bağlıyoruz. Şu an ben örnek olarak RS-422 kullanacağım. RS-422 haberleşme kartı normalde panel içerisinde bulunmamaktadır. Bunun ayrı olarak satın alınması gerekmektedir. Haberleşme modülünün içerisinden çıkan filet kabloyu kart ve panel üzerindeki kanal 1 girişlerine bağlıyoruz. Bir sonraki adımda kart ve Hybron Gateway Fire üzerindeki RS-422 noktaları arasında bağlantı yapıyoruz. Bu bağlantının şemasını kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. İletişim modülünün enerji bağlantısını yangın alarm panelinin üzerinde bulunan AUX çıkışına bağlayarak yapabilirsiniz. Bağlantıyı tamamladıktan sonra modül üzerindeki dip switchleri kullanmış olduğunuz yangın alarm panelinin modeline göre ayarlayın. Ben şu anda örnek olarak Gekko panelde kurulum yaptığım için 5 ve 6 numaralı switchler açık konumda, diğer switchler kapalı konumda. Daha sonra panel menüsü üzerindeki ayarlara geçiyoruz. Panel menüsüne giriş yapmak için mühendislik şifresini kullanıyoruz. Bu şifre kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Menüden 856 yolunu izliyoruz. Channel 1'i Odyssey olarak, adresini de 01 olarak ayarlıyoruz. Bu işlem sonucunda panel restart edecektir. Ardından 851 menüsüne giriş yapıyoruz. Panel adresini 01 olarak tanımlıyoruz. Şimdi Hybron Gateway Fire iletişim modülünün ayarlarına geçelim. Modülün oluşturduğu Wi-Fi ağına bilgisayar veya telefon ile bağlanıyoruz. Ben bu kurulumda telefon ile yapacağım. Wi-Fi adı ve şifresi kullanım kılavuzunda yazmaktadır. Tarayıcıdan 192.168.4.1 adresine giriyoruz. Burada panelin adresini yazıyoruz. Biz adresi 1 olarak ayarlamıştık. Burada adresi seçtik. Panel tipini bağlanacağımız panele seçiyoruz. Biz Gekko'yu yapacağımız için buradan Gekko'yu işaretliyorum. Kaç tane aktif loop'umuz varsa buradan aktif loop'ları işaretliyoruz. Bizim panelimizde bir tane aktif loop'umuz var. Burada bulunan seri numarasını not ediyoruz. Bu seri numarası Hybron platformuna eklerken kullanılacaktır. Alt taraftaki ayarlar kısmından da ağ ayarlarımızı yapıp eğer Wi-Fi'ye bağlanacaksa Wi-Fi şifremizi giriyoruz. Sabit IP kullanacaksak da sabit IP'lerimizi yazıp kurulumu tamamla diyoruz. Şimdi Hybron platformuna ekleme kısmına geçiyoruz. Hybron entegratör web veya mobil uygulamasını açıyoruz. Ben burada Hybron web arayüzünden ekleme işlemini gerçekleştireceğim. Müşteriler, cihazlar, yeni cihaz ekle yolunu izliyoruz. Buradan cihaz ekleme işlemimize başlayabiliriz. Yeni cihaz ekle butonuna tıkladım. Eklemek istediğim mekanı seçiyorum. Cihaz tipini yangın alarm sistemi olarak işaretliyorum. Cihaza bir isim veriyorum. Modülden almış olduğum seri numarasını buraya yazıp ileri diyorum. Markayı global, bizim kullanmış olduğumuz Gekko modelini işaretliyorum. İletişim modülünü Hybron Fire iletişim modülü olarak işaretliyorum. Tekrardan seri numarasını buraya giriyorum. Kaç tane loop varsa ekleyip bir isim veriyorum. Kaç tane dedektörüm varsa bunların bilgilerini buraya yazarak kaydediyorum. Ardından ileri butonuna basarak cihaz ekleme işlemini tamamlıyoruz. Hybron Gateway Fire iletişim modülü artık aktif. Yangın alarm sistemi Hybron platformu üzerinden uzaktan izlenilebilir ve yönetilebilir durumda. Gelelim yangın alarm panelinin Hybron üzerinden nasıl yönetildiğine. Hybron mobil uygulaması üzerinden istediğimiz zaman tahliye başlat butonuna basarak tahliye başlatabiliriz. Dilediğimiz zaman sessize al ve buzzer'ı sustur butonlarını kullanarak panelin sessize geçmesini sağlayabiliriz. Loop bölümüne geldiğimizde dedektörlerin kirlilik seviyelerini kontrol edebilir. İstediğimiz dedektörü devre dışı veya aktif hale getirebiliriz. Dedektörlerde bir hata varsa veya dedektörler kayıpsa bunlardan bilgi sahibi olabiliriz. Sinyaller bölümünde panelde oluşan bütün sinyaller, yangın, mühendislik moduna girilmesi, tahliye başlatılması, sesli alarmları sonlandırma gibi bütün işlemlerin sinyallerini görebiliriz. Aynı zamanda dedektörlerde oluşan arızalar veya dedektörlerin kayıp olması durumlarında bilgi alabiliriz. Dilediğimiz zaman paneli resetle diyerek panelin uzaktan resetlenmesini sağlayabiliriz. Hybron'un sağladığı en büyük fayda yangın alarm paneli için aynen hırsız alarm gibi alarm izleme merkezi veya IVR hizmeti alınabilmesi. 7/24 görev yapan operatörler dilerseniz acil durumlarda, dilerseniz biraz önce bahsettiğimiz dedektör arızası gibi durumlarda noktasal olarak hangi dedektörden alarm veya arıza sinyali alındığı ile ilgili sizi arayarak bilgilendirebilir, itfaiye gibi acil durum ekiplerini adrese yönlendirebilir. Örnek olarak bu sistem için tahliye başlatıldığında alarm izleme merkezinin bizi aramasını sağlayalım. Hybron DMC paketinden olay seç kısmına gelerek mekanı ve yangın alarm sistemimi seçiyorum. Buradan dedektör hatası, dedektör kaldırılması, elektrik arızası, dedektör değişmesi, yangın alarmı veya loop'ta oluşabilecek veya sistemde oluşabilecek durumlar için sinyallerimi işaretleyip alarm izleme merkezinin beni araması için ayarlarımı kaydediyorum. Şimdi tahliye başlat butonuna basıyorum.
Bakın şu an alarm izleme merkezi tarafından aranıyorum. Alarm merkezinden Özkan ben. Parolanızın 1. ve 3. hanesini alabilir miyim? Parolamın 1. ve 3. harfi Bursa Edirne. Ar-Ge merkezi yangın alarm panelinde tahliye başlatıldı. Sinyal ulaştı ekranlarımıza. Herhangi bir sorun var mıdır? Şu anda bir problem yok, test için gönderdik. Notumu bu şekilde alıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hybron Gateway Fire, yangın alarm sistemlerini sadece algılayan değil, uzaktan yönetilebilen akıllı güvenlik çözümlerine dönüştürür.